Bu, bugün FMS sisteminin eğitmenlerinden Stuart'la birlikteyiz. Kendisi bir fizyoterapist UK'de. Hem sporcularla çalışıyor hem normal spor yapan insanlarla çalışıyor. Yani hem performans seviyesinde hem de normal düzeyde. Ve FMS sistemini yani bunun bütün alt başlıklarıyla birlikte SFM'i, FCSS'i hareket modelli terapi sistemi kendi içerisinde sık uyguladığı bir yöntem. Tabii ki diğer tedavi yöntemlerini de kullanıyor. Bugün onunla SFM'in makale saatini yapacağız. Ben hepiniz için iyi bir eğitim saati diliyorum. Öğlen hem belki yemeklerinizi yiyorsunuzdur hem de dinleniyorsunuzdur. Keyifli bir öğle saati diliyorum. İyi günler diliyorum. Yes, we can start. We can start. Fantastic. Good morning, everybody. My name is Stuart Elwell. I'm a physiotherapist from the United Kingdom. Um, I work with functional movement systems in providing education, both on the functional movement system approach of FMS and SFMA. Günaydın herkese. Benim adım Stuart Elwell. Birleşik Krallık'tan bağlanıyorum. Burada fonksiyonel hareket sistemi FMS ve onun alt başlıkları olan selektif fonksiyonel hareket değerlendirmesi SFMA kullanıyorum. Bugün de onlar üzerine konuşacağız. With approaches in movement assessment, we need to support clinically some of the evidence base behind why we do certain things and support approaches moving forwards. Burada yaptığımız da işte uygulamaları klinik olarak desteklememiz gerekiyor. And with the use of remote working, remote assessments, probably over the past sort of 6 or 8 years, the functional movement screen and the selective functional movement assessment can be done remotely. And this is a good way of showing you from an article perspective how reliable it is. Uzaktan değerlendirme ve uzaktan bu FMS çalışmalarını uzun bir süredir yapıyorum. 8 yıla yakın. Uzaktan da aslında geçerliliği olduğunu söyleyebilirim. Ve bu çalışmada da buradaki makalede de bunu göstereceğim size. We all know that in-person, one-to-one, being with clients is probably more valuable, and we will see way more detail. But both the FMS and the SFMA can be done virtually and can be a useful triaging or screening tool to identify those most at risk. Birebir olarak FMS de SFMA da daha etkili olabilir. Ancak uzaktan bir şekilde hani online olarak da aslında yapılabilen testler ve güvenilirliği olan testler e, bu açıdan hani değerlendirme konusunda kullanılabilir. Fantastic. So I'll go through the article. The last session I did was going through how we use the SFMA. It's probably on a larger group, but probably a more specific condition, as in lower back pain. This is its use in sports with perhaps more younger age groups. Aslında makale bir önceki konuşmamda da bahsetmiştim ama bu da hani daha geniş gruplar mesela bel ağrısı, alt bel ağrısı gibi geniş gruplardan ziyade işte daha sporda işte gençlere yönelik olan bir makaleden bahsettim. So I'll go through the article step by step, discussing some of the key findings from it. The article I'm going to share a copy of just in the chat for people to refer to as well. Makaleyi şimdi anlatacağım. Burada bir makale anlatacak. Chat'ten de PDF'ini yolluyorum. İnsanlar oradan da kontrol edebilir. Siz de kontrol edebilirsiniz. Fantastic. So I'm just going to just place this in the chat. If there's any difficulty getting hold of it, just let me know. Chat'e şu an onu atıyorum mesaj bölümüne. Eğer açılmıyorsa veya bir sorun varsa bana söyleyebilirsiniz. So that should be a link to be able to get hold of the actual article I'm going to be discussing. Ee,
Makaleye oradan ulaşabilirsiniz. Burada konuşacağız şu an o makaleyi. I'm just going to share my screen. Bear with me a second. Ekranımı paylaşacağım şimdi. Biraz beklemenizi istiyorum. Okay. So, essentially, me as a physiotherapist, we want to improve patient outcomes. We want to improve our detail in our assessments, and be very impactful with the treatments and the interventions that we apply. Bir fizyoterapist olarak hastanın sonuçlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Daha iyi bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz ve daha detaylı bir değerlendirme yapmak istiyoruz. So essentially, the SFMA enables us to do that. We can find out exactly what the underlying, most predisposed, biggest key part of someone's movement problems can be. Aslında bu SFMA ile beraber bunu yapabiliyoruz. Bir insanın, bir bireyin, bir hastanın altında yatan en önemli sorunun ne olduğunu SFMA ile bulabiliyoruz. So, just a quick review of this article. This was a fairly recent article published only 3 years ago that looked at the reliability and applicability of the SFMA in sport settings. Bu makale aslında yakın zamanda yapılmış bir makale. Sadece 3 yıl üzerinden geçti. Bu makalede dediği gibi az önce de sporda kullanımından bahsedecek ve bunun güvenilirliğinden ve kullanılırlığından bahsedecek. The focus of the article was to identify if the SFMA could be reliably used by clinicians with limited experience. So it looked at providing the training towards students, people with limited, perhaps clinical experience, and how reliable the SFMA was. Bu çalışmada aslında biraz daha deneyimsiz olan fizyoterapistlerin SFM'yi kullanabileceğini göstermek için yapılmış bir çalışma. Burada ya az deneyimli ya da işte öğrencilere kullandırılmış SFM ve bunun hani güvenilir olup olmadığını test etmek için yapılmış bir çalışma. The key implications were that the SFMA could be teachable, scalable, and clinically practical to multiple clinicians with different levels of experience. Burada aslında bulunan sonuç şu ki SFMA aslında öğrenilebilir bir şey ve bir birçok grup tarafından kullanılabilir. Yani deneyimli, deneyimsiz insanlar tarafından, öğrenciler tarafından bile kullanılabilecek bir şey ve pratik bir değerlendirme şekli. So the objectives were for the study to analyze the SFMA, the Selective Functional Movement Assessment, and its applicability for physiotherapists in sport settings. Burada aslında yapılan çalışmada SFM'in kullanılabilirliğini gösteriyor fizyoterapistler için. Burada özellikle hani spor durumlarında gösteriyor bu çalışma. They look to evaluate the intra and inter-rater reliability to see whether physiotherapy students could perform the SFMA reliably after a short period of training. Burada hani bir de what is intra-rater and So, inter-rater? so repeatable from one person. So if I was to do the assessment and to do it again, it would be agreeable. And if I was to do the assessment and somebody else to do the assessment, then it would also be agreeable, the outcome. Burada aslında yapılan değerlendirmede şu, intra-rater ve inter-rater diyor. Burada hani bir fizyoterapist değerlendirme yapıyor ve bunu tekrarlayabiliyor mu? Bir de ben bir fizyoterapistim, değerlendirme yaptım ve benim dışında birisi de hasta gidip o da değerlendirdiği zaman onda da güvenilir oluyor aslında bu değerlendirme şekli. And it also wanted to look into the implications for clinical education moving forwards and also the screening of athletes as well. Burada yani e, kullanılması atletlerde hani sporcularda kullanılması e, değerlendirme açısından bulunmuş, iyi olarak bulunmuş. So for people that are not aware of what the SFMA is, essentially the SFMA is an assessment tool. We're looking to appraise movement, to look at patterns first before we look at the parts of the problem.
and to identify how the movement system is behaving. Burada aslında bir bölüme bakmaktansa hareket paternlerine bakıp o hareketi değerlendirme üzerine kurulmuş bir felsefesi var SFMA'in. So the SFMA identifies pretty much a similar approach to what the FMS would do, where we're looking for any movement dysfunctions. But the SFMA will enable us to diagnose the tissue from an assessment rather than to screen based on movement risk like the FMS would. Aslında temel olarak FMS ile bir benzerliği var ama SFMA burada aslında dokudaki problemin bir taramadan ziyade bir hareket değerlendirmesiyle beraber bulmamda yol açıyor. So for the clinician like myself who deals with people that are in pain most of the time, it enables me to find perhaps a reason behind why they're painful, rather than an FMS screen would say, this person is in pain, do not do certain exercise and await clinical intervention. Şimdi mesela SFMA burada ben de bir terapist olarak bir hasta geliyor. Birçok ağrılı hasta geliyor. Onlara mesela ağrısının altında yatan sebebi SFMA ile bulabiliyorum. Ama FMS daha çok ağrılı bir hasta ona bu tedaviyi yapma gibi daha net şeyler söylüyor. Burada daha bir değerlendirme şeklinde SFMA'de. So looking at the methodology that they used, they chose 28 competitive athletes who were athletes that had competed in their sport for a minimum of 5 years of experience. Bu çalışmanın metodolojisinde 28 sporcu atlet kullanılmış ve hepsi en az 5 yıllık deneyime sahip kendi spor dalında. They were mainly male and aged between the age of 15 and 22 and competed in football, volleyball, athletics and fencing. Burada kullanılan kişiler çalışmada daha çok erkekmiş ve 15-22 yaş arasındaymış ve sporları da daha çok futbol, voleybol, atletizm ve fencing sporlarıymış. Their exclusion criteria was pretty much significant injury, so major surgery, lower limb fractures in the last 6 months and any muscle injury in the last 3 months. Çalışmaya alınmama sebepleri de büyük işte yaralanmalar. Mesela büyük bir sorry, what was the excluding factors? So if they had major surgery, previous major musculoskeletal surgery, they termed it, lower limb fracture, limb fracture in the last 6 months and any muscle injury in the last 3 months. Büyük bir ameliyat olmuşlarsa işte bir kırıkları varsa alt ekstremitelerinde ve bir kas yaralanmaları varsa bu çalışmaya alınmamışlar. So the assessments were performed through video recordings that were carried out during the COVID-19 pandemic, so where virtual consultations were quite prevalent. Bunun yapıldığı zamanlarda video temelli bir değerlendirme yapılmış. Covid zamanları olduğu için o şekilde yapılmış. So they compared a physio who was experienced in SFMA and a student assessor. The SFMA training was carried out by someone that had done a SFMA certification, which again was potentially online or potentially in person. They didn't refer to that fully. Burada bir deneyimli bir fizyoterapist ve bir de öğrenci tarafından iki tane değerlendirme yapılmış ama bunların ikisi de yani bu değerlendirme yapan bireyler SFMA eğitimleri olan kişiler. What it does mention is that the student assessor was trained after an 8-hour session, mainly going through the history, the scoring criteria, and also the top tier tests that we would use. Burada öğrenciye 8 saatlik bir eğitim verilmiş. İşte hani nasıl değerlendirme yapılıyor, nasıl skorlar veriliyor öğretilmiş. Bir de top tier değerlendirmeleri öğrenciye de öğretilmiş. My concerns a little bit with the methodology was quite a small sample size, so again, it limits the ability to generalize the results to a bigger population group.
Burada kullanılan kişi sayısı biraz azmış metodolojide, yani bu makalede. O yüzden bunu genel bütün insanlara uyarlamak biraz olumsuz görülebilir belki. Yani mümkün olmayabilir ama bu şekilde. And with the SFMA, we're perhaps looking for more subtle clues that somebody is adopting different strategies or motor control dysfunctions that perhaps are difficult to score like the FMS is. SFMA'de aslında biraz daha böyle görünmesi zor stratejiler olabiliyor, mesela hani hareket stratejileri. FMS'e kıyasla FMS biraz daha rahat bir şekilde değerlendirmesi yapılabilir. So, for example, if somebody is perhaps adopting a different breathing strategy for a toe touch, if we're watching this through a video, we may not see that as we're perhaps looking from one angle and we may not be there with them, and the detail may not be high enough on the video for us to see those things. Şimdi şöyle, burada mesela bir eliyle ayaklarına, parmaklarına dokunmaya çalışan, o testi yapan bir birey mesela nefes olarak farklı bir strateji kullanabilir. Değişik bir şekilde nefes alabilir ama bunu videodan görmemiz biraz zor olabilir. Çünkü tek bir açıdan görüyoruz ve kalitesi de düşük olabilir. So, again, the SFMA process, for those not familiar, we're looking at seven top tier movements that look at the whole of the body. SFMA ile çok alakası olmayan kişiler için SFMA 7 tane temel değerlendirmesi var. Bunlar top tier değerlendirmeleri olarak geçiyor ve tüm vücut hareketlerini kapsıyor. So these seven top tier movements are then categorized as being functional, non-painful, functional, painful, dysfunctional, non-painful, or dysfunctional and painful. Bu hareketler şöyle kategorize ediliyor: fonksiyonel ağrısız, fonksiyonel ağrılı, disfonksiyonel ağrısız, disfonksiyonel ağrılı. So in essence, if somebody can complete the movements as we've asked and it's not painful, they're functional and non-painful. Sorry, what did you say? So if somebody completes a movement that is exactly as we've asked, they have completed the movement fully and there is no pain, they're classed as functional and non-painful. Eğer hareketi istediğimizde tamamen doğru bir şekilde yapıyorsa, yani tam istediğimiz gibi yapıyorsa ve hiçbir ağrı olmuyorsa, o şu şekilde kategorize ediliyor: fonksiyonel ve ağrısız. And as for someone that is dysfunctional, they're not able to complete the movement pattern as instructed. And if they're painful, they would be classed as dysfunctional and painful. Hareketi istediğimiz şekilde yapmayan, yani farklı bir disfonksiyonel bir şekilde yapan kişiler için de disfonksiyonel diyoruz ve ağrısı varsa da mesela disfonksiyonel ağrılı olarak kategorize ediyoruz. So the idea of the system is for us to be able to identify mobility and stability or motor control dysfunctions, which we know can influence movement and can be modifiable risk factors for future injury. Aslında burada mobilite, stabilite ve motor kontrolü değerlendiriyoruz ve bunların hareket paternlerini etkilediğini biliyoruz. Ve bunların da değiştirilebilir faktörlerden olduğunu biliyoruz. The strength of the system is that it creates a structured movement language. So, me as a physiotherapist that uses the selective functional movement assessment would be able to convey the same message to a chiropractor that maybe have different tools but still can use the same assessment process. Bu aslında, bu değerlendirmenin gücü şu: bir hareket dili oluşturuyor ve bu hareket dilini ben de kullanabiliyorum. Bir mesela chiropraktör de kullanabiliyor ve hepimiz aslında bu hareket dilinden benzer çıkarımları yapabiliyoruz. The limitation is that some movement judgment still remains subjective. So, as I mentioned before, someone that perhaps is using a different breathing strategy we may not be aware that that's a dysfunction. And what is normal breathing is very subjective. So there could be some disagreements in what we're categorizing movement. Limitasyonu da şu olabilir: hani her ne kadar bir dil oluştursa da yine de bu değerlendirmeler subjektif olarak görülebiliyor. Az önce örnek verdiğim o nefes stratejisinde mesela farklı yorumlar yapılabiliyor.
So again, the movement classification system that we've just discussed enables us to have this clinical consistency, but also we can start to move in the right direction about the correct pattern we should be working with to improve the overall movement health of a client in front of us. Az önce söylediğim o değerlendirme sistemi burada gözüküyor. Bu aslında bir klinik devamlılık oluşturuyor ve hareket paterni, onu iyileştirebilecek, hastaya iyi gelebilecek hareket paterni üzerinden bir yargı yapmamızı sağlıyor. So the 2 seconds, sorry. So key reliability findings of this study, the student intra-rater reliability was moderate with kappa scores of 0.49. Öğrenciler arasında hani hasta değişimi, o söylediğimiz intra-rater olayı, yani ben aldım hastayı başkası aldı gibi, onun güvenilirliği orta derecede bulunmuş. Kappa oranı da 0,49. So between each student completing this SFMA assessment, their findings and the reliability between the agreement of what they found was scored as being moderate. Yani aslında hani bir öğrenciden diğerine buldukları sonuçlar orta derecede benzer ve orta derecede güvenilirmiş. Comparing the students to the experienced clinician, the reliability was good. Kappa scores between 0.6 and 0.62. Öğrencilerle kıyaslayacak olursak deneyimli klinisyenlerin güvenilirliği daha iyi bulunmuş ve kappa oranı da 0,60 ile 0,62 arasında. And the study identified that certain patterns demonstrated stronger reliability than others. Şöyle bulunmuş, bazı paternler daha güvenilir oluyor diğer paternlere göre. So essentially, some movement patterns have got less things that we're looking at and less moving parts. So with limited points for us to check and confirm, there will be more agreeable reliability. Bazı paternlerde baktığımız şeyler daha diğerlerine göre daha az oluyor. Dolayısıyla onların güvenilirliği daha yüksek olabiliyor. For movement patterns such as rotation in standing, multi-segmental rotation in standing, where we've got a lot of moving parts, we are having to perhaps look at lots of different things altogether to agree that this is functional, dysfunctional, painful or non-painful. Örnek veriyorum, multisegmental rotasyon hareketi dediğimiz bir hareket var. Orada işte hareket eden birçok nokta var ve bakmamız gereken birçok bölüm var. Dolayısıyla onun fonksiyonel mi, disfonksiyonel mi olduğunu anlamak için biraz daha detaylı bakmamız gerekiyor. But it also supports that the SFMA, meaning just the top tier surface screen that we would do, is teachable after limited education. So this is not to say the complete SFMA, how we break out patterns, but just the top tier is very teachable and has got some good levels of reliability. Bu aslında çalışmanın sonucunda şunu diyebiliyoruz. SFMA öğretilebilir bir şey. Hani limitli bir şekilde, limitli bir eğitimle bile öğrenilebilir bir şey. Bunu SFMA'in tamamı için diyemeyiz ama top tier değerlendirmesi dediğimiz o değerlendirmelerin öğrenilebilir olduğunu söyleyebiliriz bu çalışma sonucunda. So looking at the actual appraisal of the reliability. So moderate reliability is still clinically acceptable. However, there, as I said before, there is variability between certain movement patterns that has to be considered. Aslında az önce söylediğimiz şey orta derecede güvenilirliği kabul edilebiliyor klinik olarak. Ama hani dediğimiz gibi bazı hareket paternleri diğerlerinden daha önemli ve daha değerlendirilmesi detaylı. So the article identified that upper extremity patterns and single leg assessments showed weaker agreement. And again, agreeing that someone is losing their balance, there is some key pointers on that, which could be due to the training they received. We would be ensuring that these patterns that have perhaps higher levels of variability are
really pushed in the training that they understand what is functional and what is dysfunctional. Şimdi üst ekstremite ve tek bacak üzerinde olan değerlendirme biraz daha e, taraflar tarafından, yani bu öğrenci ve e, tecrübeli taraflar tarafından olmamış. Birisi başka demiş, birisi başka demiş. O mesela single leg'de, yani tek ayak üzerinde denge değerlendiriliyor ve hani dengenin nasıl değerlendirildiği biraz daha eğitimde görülen, daha detaylı eğitimde öğrenilen bir şey. O yüzden anlaşma olmamış olabiliyor bu paternlerde. So as a comparison, in the cervical spine, so if we're looking at neck flexion and neck extension, we would pass someone as being functional and not painful if they can complete a full movement pattern. E, Caneser, ha, tamam. If they're able to bring their chin to touch their chest and there is no pain. So we're looking realistically, can they achieve one movement and achieve a benchmark to it? Ask them if there's any relative effort changes in that, but also is it a uniform movement? So only really three things, which is very easy to standardize. Mesela örnek veriyorum, servikal omurga hareketinde, paterninde mesela çeneyi şeye dokundur. Çeneni göğsüne dokundur hareketinde hani baktığımız şeyler biraz daha az. İşte ağrın oluyor mu diye soruyoruz. Hareketi tamamlayabiliyor musun diye soruyoruz bu fleksiyon ekstansiyon hareketini. Dolayısıyla değerlendirmesi biraz daha kolay. Whereas if we compare an upper extremity pattern, we can rate something as being dysfunctional if there is perhaps a reverse humeroscapular rhythm, if there is excessive winging, if there is limited contribution from the thoracic spine. There's a lot of things that could influence that outcome. Ama mesela üst ekstremite paternine baktığımız zaman işte skapular açılaşma, o kanatlaşma dediğimiz olay. İşte torasik hareketine bakıyoruz, ekstansiyonuna bakıyoruz. İşte e, reverse humeral ritme bakıyoruz. Bunlarda işte hepsi daha detaylı olduğu için anlaşma, herkesin aynı şeyi söylemesi biraz daha zor. So some of the strengths of the studies, it uses real clinicians, so with different experience levels as well. So those that are trained and experienced, and those that have got limited hands-on clinical experience. Yani aslında bu çalışmanın temel bakmak istediği şey şu: tecrübeli insanlar ve tecrübesiz bireyler. Hani klinik deneyimi çok olmayan insanlar arasında bu SFM'in karşılaştırmasını yapmak. It addresses the practical education aspects of being able to use virtual medicine, telehealth, to be able to assess patients and to also triage those that may need further intervention and more investment in time. Bir de tabii hani bu çalışmanın diğer bir amaçlarından birisi de online olarak, hani virtüel olarak hastaları bu şekilde değerlendirmek ve onları bu şekilde hani tedavilerini, işte değerlendirmelerini bu şekilde yapılmasını sağlamak. Bu şekilde hem fiyat olarak hem ücret olarak da daha iyi bir sonuç elde edilmiş olabiliyor. It also connects previous literature and also the importance of SFMA and how we use it with sports medicine and sports specific athletes. Burada bir diğer baktığı şey de SFMA'in güvenilirliği ve spor yapan bireylerde kullanımı üzerine. And also, importantly, it supports clinical feasibility. Sometimes things can look overwhelming, and sometimes things can be too practical to employ on a day-to-day basis. But this supports how clinically feasible a movement assessment can be in day-to-day clinical settings. Burada hani bir diğerlendirdiğimiz şeylerden bir tanesi de, bu desteklediği şeylerden bir tanesi de şu: bu SFMA'in klinik olarak yapılabilirliği kolay bir değerlendirme şekli ve günde yapılabilecek bir değerlendirme modeli. Again, we mentioned some of the limitations of the study. It was quite a small sample size, so
They only had 28 people that were included in the study. Quite a few dropped out, and quite a few didn't send back their videos. Aslında bu çalışmada kişi sayısı biraz az. 28 kişi katılmış ve bazıları da hani bu çalışmadan çıkmış ve videolarını göndermemiş. So they basically sent out 70 emails, and only 39 of the athletes sent videos back. And then following that, an additional 11 were taken out of the study because the videos weren't performed as they instructed. Bunları işte bir e-mail yoluyla göndermişler. Totalde 13 atlet hani sporcu göndermiş. Ona ek olarak bir daha bir 11 kişi daha eklemişler. Onlar da göndermiş ama videoların kalitesi işte vesaire düşmüş. The study size was mainly done on male athletes and also perhaps limited to only a few sports. Burada diğer bir detayda hani daha çok erkek atletler kullanılmış ve yaptıkları sporlar da o kadar hani çeşitli değil. So arguably, we're not looking to be sport specific with our assessments. We're looking to be species specific. So irrespective of the sport they do, the human that's moving is what we're looking at. Aslında biz burada hani spora spesifik bakmıyoruz bu değerlendirmede. Daha çok e, türe yani insan türüne spesifik olarak bakıyoruz ve harekete bakıyoruz. And as you mentioned, these assessments were performed remotely via video. This could be seen as a limitation, considering there was more than half of the studies that weren't returned, and 11 of the people that were returned, the video wasn't carried out as instructed. Hani bu videoların bu değerlendirmenin yüz yüze yapılmaması da bir limitasyon olabilir ve hani 13 tanesi işte çıkmış, 11 tanesi de videoları düzgün yapılmamış olduğu için bunlar da bir limitasyon olarak görülebilir çalışmanın. Other limitations that were flagged is that there was no long-term outcome for injury prediction or outcomes of what these movements found would lead to. However, I would argue it's quite difficult to pin everything on a movement assessment to identify all of the risk factors for injury. Şimdi burada bakılmayan bir şeylerden bir tanesi de şu bu çalışmada hani ilerleyen dönemlerde sakatlanma olasılığı işte hani bir problem olasılığı hesaplanmamış ama bence bunu hesaplamak zaten o kadar kolay bir şey değil. Ama bu da hani yapılmamış olan şeylerden bir tanesi bu çalışmada. And it's also important to remember that reliability doesn't always equal clinical effectiveness. Şunu da bilmek önemli. Güvenilirlik her zaman klinik olarak yapılan pratikte belli olmayabiliyor. So the bigger question essentially is, does the SFMA improve outcomes? And I think the article does demonstrate good reliability, but not superiority, basically. Aslında burada önemli olan soru şu, SFMA hasta sonuçlarını hani sonuçları iyileştiriyor mu? Burada bu makale aslında güvenilirlik açısından aşırı bir yüksek bir şey göstermiyor ama e, yine de iyi bir sonuç veriyor. There was no evidence in the article that suggested that the SFMA would improve patient outcomes, but that's not to say it doesn't. It just says that the article didn't discuss that. Burada bu aslında bu makalede hani SFMA'in hasta sonuçlarının hastanın gelişiminde bir iyileşme olmadığını gösteriyor ama bu şu demek değildir. SFMA hasta gelişimine hastanın iyileşmesine katkısı olmuyor demek değildir. Bu makalede bulunmamış sadece. And again, the article didn't really consider other forms of assessment to compare it to. However, we, as a SFMA practitioner, this is just a top tier assessment. It isn't really getting us to the point of a standard physiotherapy assessment. It's helping us to steer where our next steps would be. Burada aslında kullanılmayan bir şey de şu. Diğer hani fizyoterapi değerlendirmeleri kullanılmamış karşılaştırma olması açısından. Burada sadece top tier değerlendirmeleri kullanılmış ve hani bize bir yol gösterme açısından yapılmış bir çalışma.
And again, the movement screening still requires skilled interpretation. The training that people received was able to be carried out after an 8-hour training period, but I would argue that we need more than that to be able to identify both realistically what the underpinning diagnosis is, how we apply and employ treatment techniques, and how we repattern and reintegrate movement back to functional health. Hani burada aslında şu hareket tarama yine de bir öğrenme süreci gerektiriyor. Hani söyledik ya, öğrencilere 8 saat bir eğitim verilmiş. Ama ben şahsen daha fazla eğitim verilmesi, daha detaylı eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü altta yatan tanıyı bulmak, işte o paterni tekrar öğretmek için, tedavi programlarını eklemek için daha detaylı bir eğitim gerekli kesinlikle. So why this matters for physios? Essentially, this enables me as a clinician to provide a reproducible movement language that can communicate to other professional groups if we need to source an alternative approach. Bu neden hani fizyoterapistler açısından neden önemli? SFMA tekrarlanabilir bir hareket dili oluşturuyor ve fizyoterapistler arasında bir bağlantı, bir iletişim kuruyor. It helps me to improve communication between clinicians, but also with the client in front of us, particularly if we have a complex clinical presentation. E, işte hani fizyoterapistlerin kendine olan güvenini arttırıyor. İletişimleri dediğimiz gibi klinisyenler arasında iletişimleri arttırıyor ve kompleks durumlarda değerlendirme sağlıyor bize. We know the SFMA is always looking for the underpinning reason why there is a movement dysfunction. And I think the SFMA enables the clinician to present that in a reasoning process, and also supports their interventions in a feedback loop. So we can assess the movement, apply a strategy, repeat and review to see if there's been a change. SFMA aslında bize hani neden bu harekette bir bozulma olduğunu sormamıza ve onun altında yatan şeyi bulmamıza e, yardımcı oluyor. Ve burada aslında bu SFMA'yı tekrar kullanıp bir işte tedavi programı yapıp tekrar kullanıp sürekli değerlendirme yapıp bir gelişme oluyor mu olmuyor mu onu görmemizi sağlıyor. So my key takeaways really, the SFMA showed me some moderate to good levels of reliability, and that training sort of helped with more consistent scoring. Burada hani bu makaleden öğreneceğimiz temel şeylerden bir tanesi şu: SFMA orta iyi düzeyde bir güvenilirliği var. Ve devamlılığı iyi olan bir değerlendirme şekli. It will always identify that there is more research needed on the validity and the outcomes, which I would agree is difficult to find, particularly when there is some subjectivity in the assessment process. Sonuçlar için biraz daha fazla çalışma, hani sonuçlarda iyileşme için biraz daha çalışma gerekiyor. Yani daha fazla çalışmaların yapılması gerekiyor bu konuyla alakalı, ama bu hani subjektif bir şey olduğu için zor olabilir bu şekilde değerlendirmesi. So again, my reasoning behind this of why we're looking to try and help people to learn more. So the in-person SFMA course basically suggests that education directly improves reliability. Ee, Neden hani SFMA kursuna katılınması gerektiğine dair bir şey söylüyorum. Burada şunu söylüyor araştırmalar. Ee, Eğitim güvenilirliği kesinlikle arttırıyor. Direkt olarak arttırıyor. In-person learning helps us to really identify those perhaps areas where the reliability was questioned, to identify what we class as being dysfunctional or not dysfunctional, and functional movement. Şimdi yüz yüze bir eğitimle beraber bu hani disfonksiyonel mi fonksiyonel mi olduğunu daha iyi görebiliyoruz SFMA kursunda. So having the support from education to be able to identify what is and what isn't would, in my eyes, increase some of the reliability, and also to consolidate perhaps virtual knowledge that you've learned. Yüz yüze hani yüz yüze gördüğümüz bu kurs benim gözümde tabii ki güvenilirliği daha fazla olacaktır.
Bu online yapılan çalışmaya nazaran. And we know that the approach of what we call error detection feedback. So if somebody thinks that is this the right answer or not the right answer, we learn better when corrected at that point. Yüz yüze de tabii ki bir de hani hata düzeltme olayı da var. Mesela siz belki acaba bu doğru mu yanlış mı diye düşünüyorsunuz. O konuda hemen mesela yüz yüze olduğumuz için paterni de daha iyi görebildiğimiz için hemen düzeltebiliyoruz mesela onu. And we do know that the immersive experience of being there hands-on, in person, really creates a very valued learning experience, greater than you would be able to achieve online. Yüz yüze işte hani ellerinizi kullanarak yaptığınız bu öğrenme şekli online'a nazaran daha etkili olacaktır ve daha değerli olacaktır. So again, my closing thoughts. I'm a big fan of movement. I'm a big fan of SFMA and FMS, and I think it enables me to find the story of the why that's behind the what that's in front of us. Ee, Bitirmek üzere hani fikirlerimi söylüyorum. Burada ben hareketin fanıyım, çok büyük bir fanıyım ve SFM ile beraber aslında o N'nin arkasındaki nedeni bulmaya çalışıyoruz. The SFMA enables me to provide a framework to understand that story and to understand where my clinical skills are best invested. SFMA bana bir çerçeve oluşturuyor ve bu hastanın hikayesini anlamamı sağlıyor. Ve bununla beraber işte hareket değerlendirmemi daha başarılı bir şekilde yapmamı sağlıyor. And clinicians who are able to master movement screening are able to improve their clinical clarity, being able to be not bogged down with symptoms essentially, but to perhaps look at the big reason why someone is presenting with dysfunction or pain. Bu hareket değerlendirmesini alan ve öğrenen klinisyenler daha net bir şekilde hastayla daha net bir şekilde hem tedavi hem değerlendirmesi ve hem de iletişimi daha net olduğunu söyleyebiliriz. Daha akıcı olduğunu söyleyebiliriz. And we understand there's a place for both virtual and in-person learning. Whereas if me as a clinician, I deal with people in person, I think it's important that we learn in person as well. Hani hastalarla iletişime geçen bir klinisyenseniz kesinlikle yüz yüze öğrenme çok çok daha değerli olacaktır online'a göre. Fantastic. So, questions. Thank you for your time. I've got time for questions. Zamanınız için herkese teşekkür ediyorum. Sorularınızı şu anda alabilirim. Soru sormak isteyen varsa chatten veya şeyden sorabilirsiniz. Sesinizi açarak. Can I ask you a question, Mr. Elwell? Of course. Of course. Okay. Sorry. There's a question. Can we get the PDF? That's what she Yeah, said. sure. I'll just try and download it. My question was, does the SFMA just contains top tier assessment or does it have some other assessment criteria or treatment protocols? Yeah, sure. So essentially, the SFMA, we're looking to assess movement, and we do that from a start point of where, in terms of movement dysfunction, do we have to focus on? So the SFMA that was reported to what they've done in that article was just the top tier assessment. So being able to scan 7 movement patterns and decide where we need to look further to find answers. The SFMA course, you will be able to break out those patterns. So if I found, for example, someone's shoulder movement to reach above the head was a problem, I would need to look at the elbow, the shoulder, perhaps the scapula, perhaps the thoracic spine, to find out where the key restrictions would be and whether they're movement related, as in, is it a problem with the mobility of the joint, or is it how we are using the joint from a motor control perspective?
Ben şimdi şeyi sordum, hani bu SFMA sadece top tier assessment'tan mı, değerlendirmeden mi oluşuyor, yoksa farklı değerlendirmeleri var mı? İşte tedavi açısından bir yardım oluyor mu gibi. SFMA aslında tamamen bir değerlendirme şekli. Hani hareket değerlendirmesi. Burada işte mesela elini arkaya götürürken hani scapula'ya bakıyorum diyor. İşte humerus'a, işte tüm hani o eklemlerin hepsine bakıyoruz ama işte sadece bu çalışmada yapılan top tier değerlendirme ile beraber görülemez SFMA. Biraz daha böyle diğer eklemlere de bakılması gerekiyor hareketi yaparken. Bu da kursta daha, hani yüz yüze yaptığımız kursta daha net bir şekilde hani öğrenebilirsiniz şeklinde söyledi. Başka bir sorusu olan var mı? Hocam mesela hareket öneriyor, gösteriyoruz ya hastaya yapmasını Hı isteyeceğiz hı. ve onu kontrol edeceğiz ya. Hı hı. Burada atıyorum kolunu işte arkaya götür. Sadece bunu mu söylüyoruz yoksa bunu daha düzgün bir şekilde yapması için uyarı veriyor muyuz? Yani orada mesela ağrılı ve ağrısız hareket demişti veya disfonksiyonel veya fonksiyonel hareket demişti Hı kişi. hı. Hastaya uyarmıyoruz, sadece elini başının arkasına götür gibi bir komut mu veriyoruz mesela burada hastaya? Yoksa tam hareketi anlatarak mı, hareketi doğru yapmasını söyleyerek mi değerlendirmeyi yapacağız? Tamam. There's a question. For example, this test you mentioned, right? Yeah. Do we just say hands to neck, or do we explain how to do it correctly? For example, you don't have to do this excessive movement, or how do we assess the pain, and also uh, how do we assess the pain and that? Do we explain it fully, or just say hands to neck and that's it? So we give the patient just enough information. We don't want to be coaching them, but we need to give them enough understanding that they are able to do the movement. So we ask them to reach behind their head. Can they reach the top of their other shoulder blade? So can they reach over and round? We're not going to say, I want you to do it smoothly. I would like you to do it, can really rotate your shoulder, flex your elbow. We want to see what they can do authentically. However, if it's an understanding perspective and we're looking to go, is it understanding that's the problem? I would also ask them to repeat, perhaps with a little bit of support and understanding. Okay, how do we assess the pain? Do we just ask them what Yeah, we is it? test them. So, I mean, and it's not just pain as such. I mean, it can be, let's say, hypothetically, in that movement pattern, we are stretching some of the neural tissue. They might report pins and needles. They may report other clinical findings that cramp, for example, which would say you shouldn't be having cramp in that position. I perhaps want to look at that more because it suggests that something's not quite right. Şimdi şöyle, hastaya mesela bir hareketi yap derken onlara koçluk yapmıyoruz aslında. Hani işte elini şöyle tam götürmen lazım, işte başını hiç hareket etmeyeceksin, kürek kemiğini şöyle değil de aslında hareketi temel olarak söylüyoruz. Mesela şu hareket için elini kürek kemiğine doğru götür, kürek kemiğine koy diyeceksiniz diyor. Yani koçluk yapmayacağız ama hani anlama açısından bir problem olursa daha hani tekrarlatabiliriz. Yani mesela hani daha net bir şekilde anlatabiliriz belki. Bu şekilde değerlendirmeyi, bu şekilde ağrı içinde şöyle hani normal soracağız diyor. Mesela ağrının türünü, işte mesela iğneli bir şekilde olabiliyor. Nöral dokudan dolayı mesela bir harekette iğneli bir şekilde olabilir diyor. Mesela bazen hastalar kramp olduğunu söylüyor. Yani kramptan dolayı ağrı. Mesela normalde bu pozisyonda kramp olmaması gerekiyor hani, veya ona bağlı bir ağrı olmaması gerekiyor. Onu mesela not ediyoruz. Ağrının şeklini vesaire de not ediyoruz diyor. Oldu mu? Teşekkürler. Yani başka bir sorunuz var mıydı? Okay, I think there's no more questions. Thank you Fantastic. for your valuable No, thank you for lesson. your help. Thank you for your help And, with interpretation. And thank you for everyone for I their time this morning. thank you for this movement assessment. I think it is a uh, assessment tool that every physiotherapist can use. It's very simple to understand. Uh, Thank you for everything. Yes. No problem. Thank you.